Hepinize merhabalar. Bugün önümde bir tane kuzu kol görüyorsunuz. Uzun zamandan beri kanalda fırında kuzu kol yapmamla ilgili talepler geliyor. Şimdi bugünkü aslına bakarsanız bir süt kuzu değil. Yani daha büyük bir kuzunun, biraz daha ergin bir kuzuya ait. Yaklaşık 2 kilo geliyor. Normalde daha küçük kuzuların ön kolları 1 kilo 300 gram civarında gelir. Yani bu kuzu değil, aslına bakarsanız birazcık daha koyun diyebiliriz. Yağ oranı yüksektir buta göre. O yüzden de bu tür böyle tandırvari etlerde kuzu kol daha güzel olur. Bununla ilgili bana en çok sorulan şey şu. Abi işte bunu kaç saat pişirelim? Arkadaşlar 1 kilo 300 gram olanla 2 kilo aynı pişmiyor. Burada fırınınızın derecesi yine aynı şekilde çok ciddi etki ediyor. Biliyorsunuz iki tane teknik var. Bir tanesi düşük sıcaklıkta uzun süre pişirme. Birisi yüksek sıcaklıkta daha kısa süre pişirme. Yabancılar bunun birine low and slow, diğerine hot and fast diyor. Akşama misafirim gelecek. Çok böyle uzun zamanım yok. Vaktim olmadığı için ben bunu daha hızlı pişirmeyi düşünüyorum. Hem de size de normalde hep yaptığımın dışında farklı bir yol göstermiş olmak istedim. Buradaki zaman konusuyla alakalı size şöyle bir tüyo vereceğim. Her yarım kilo için 30 dakika, baştan ve sondan da 15'er dakika, yani toplamda yarım saatin üzerine, diyelim bu 2 kilo bir et. Her yarım kilo için yarım saat olduğunu varsayarsak aşağı yukarı 2 saat kadar bu sürüyor. 30 dakikada diğeri, ortalamada 2,5 saat sürer hızlı pişirmede. Fakat bunu böyle iyice lime lime istiyorsanız, şimdi burada açıkçası böyle çok ince detaylar var. Bana da en fazla sorulan konulardan bir tanesi bu. Abi bir eti niye 60 derece pişiriyorsun da niye bunu işte yüksek derecede pişiriyorsun? Arkadaşlar bu kol eti olduğu için hayvanın, şöyle düşünün, bütün yükünü şu kol taşıyor. Yani vücudu, o kafayı, boynu, o bölgeyi bu kol taşıyor. O yüzden özellikle şu incik kısmı çok böyle sert liflerden oluşur. Bu bölgedeki et lifleri diğer bölgelere göre daha böyle kalındır. Ve bunların aralarında, o liflerin aralarında bazı dokular olur. Eti pişirmek bazen yetmez. Mesela sırt etlerinde biz bunu az pişiriyoruz. Ama orada bu lifler gelişmiş değil. Çünkü hayvanın sırtı hareket etmiyor. Ama bu bölge yük taşıdığı için, güç taşıdığı için, aynı bu bodyciler nasıl ağırlık kaldırıyorlar, o lifler genişliyor, artık böyle parmak gibi oluyor. İşte bunda da aynı mevzu. Hayvan ne kadar gençse o lifler o kadar ince olur. Hayvan ne kadar yaşlıysa, büyüdükçe daha fazla yük taşıdığı için o lifler daha kalın olur ve bu etin yumuşaması bir o kadar daha zor olur. Bir etin maksimum pişirilme derecesi normalde 71'dir. Yani çok pişmiş dediğiniz et 71 derecede istediğiniz noktaya ulaşmış demektir. Fakat bazen eti pişirmek yetmez. İşte az önce bahsettiğim o liflerin, o arasındaki o lif dokularının yumuşayabilmesi için, o aradaki kolajenlerin jelatine dönüşebilmesi için bunu daha fazla pişirmemiz gerekiyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 94 derecede o kolajenler jelatine dönüşmeye başlıyor. Ve böylece etimiz, aslında pişmiş olan etimiz, artık o kolajenlerin de yumuşamasıyla daha böyle bizim hani tandır dediğimiz kendini salan kıvama gelmeye başlıyor. Ama burada hayvandan hayvana, hayvanın boyutundan boyutuna bunlar değişkenlik gösterir. Eğer şöyle, ya ben tutayım kemiği çıkarayım değil de, ya ben şöyle hani elimle, yine o kemik çıkar ama ben elimle biraz zorlayayım, hepten helva gibi dökülmesin derseniz 95-96 derecede o kıvama gelirsiniz. Ama yok, ben bu kemiği tuttuğum gibi sallayayım çıksın derseniz o zaman 105 dereceye kadar bunu pişirmeniz gerekir. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün öyle çok ete ellemeyeceğim. Yani fazla derine değil, bakın. Sadece şu üstündeki yağ tabakasına şöyle ufak ufak çizikler atıyorum. Ete girmiyorum. Dikkat edin. Eti kesmiyorum. Bunun altında bir zar tabakası vardır. Amacım onu çizip sıcaklığın ve baharatın etin içine daha iyi geçmesini sağlamak. Bugün bolca tuzluyorum bunu. Uzun bir pişirme olacak. Etimiz 2 kilogram. Bu arada kullandığım öğütülmüş Himalaya tuzu. Kaya tuzu kullanabilirsiniz. Deniz tuzu kullanabilirsiniz. Size kalmış.
Bunun üzerine karabiber. Benim tavsiyemdir. Söylememe gerek yok. Sarımsak tozu. Varsa biberiye. Aslında kuzuyla en güzel giden şey biberiyedir ama çok abartmayın. Çünkü pişme süresince o biberiye çok kuvvetli bir şekilde etin içine geçiyor. Taze biberiye kullanmak istiyordum ama yok. Onun yerine yine kokusuyla o böyle hani olabilecek kokuları bastırabilecek bir kekik kullanıyorum arkadaşlar. Eğer bunu süt kuzudan veya işte böyle kıvırcık kuzudan yapıyorsanız kokulu ot koymasanız da sadece tuzlayın geçin yani. Hiç sıkıntı olmaz. Biliyorsunuz özellikle bayanlar kokusundan dolayı kuzuyu yemiyorlar. Bugün de misafirlerim içerisinde bayanlar da var. Ben işimi garantiye alıyorum. Bir miktar kekik kullanıyorum. Bu akıllı folyo. Akıllı folyo diye geçiyor. Aslına bakarsanız folyo değil, bakın. Bu bir kağıt. Kağıdın dışına inceden bir kaplama yapmışlar. Bunu direktman da kullanabiliyorsunuz ama bunların büyük boyu satılmadığı için, yani en azından ben bilmiyorum, varsa da ben yine ilk kat olarak bunu sarıyorum. Dışına normal folyo sarıyorum. Şimdi artık etimizi kaplayabiliriz. Şöyle ilk katı kapladım ama bakın şuralarda kaçaklar var ya. Bu sistemin en büyük püf noktası bunun hava almamasıdır. Yani mümkün olduğu kadar hava almadan pişirmeniz gerekiyor. Ben bunları Metro'dan alıyorum. Böyle geniş alüminyum folyo. Bunu da şöyle dış katmanına yapacağım. Bu sefer ters çeviriyorum. Ek yerleri üstteydi. Şimdi ek yerini alta alıyorum. Evet. Şu an etimiz tamamdır. 200 derece ısınmış fırında şu kemikli taraf alta, etli taraf üste gelecek şekilde fırının ortasına yerleştireceğim. Ne olur ne olmaz. İlk etapta herhangi bir prop vesaire yerleştirmiyorum. Yani derecesini ölçmek için bir şey koymuyorum. Yani az önce size bahsettiğim süre var ya, hani toplamda 2,5 saatten önce bu etin pişmesi mümkün değil. O yüzden ben de ilk kontrolümü şöyle 2,5 saat sonra gibi yapacağım. Şimdi etimi artık bahsettiğim şekilde fırınıma koyuyorum. Şöyle ben tamamen doldurdum tepsimi de. Evet arkadaşlar, pişirmeyi başlattık. 2,5 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle 2,5 saat oldu. Şimdi bir kontrol etmemiz gerekiyor. Gayet durumu güzel. Herhangi bir sıvı kaybı yok gibi görünüyor. Etin böyle kalın olduğu bir kısmı hissedeceğim. Bakın şu an bunun daha ben girişinden pişmediğini anlayabiliyorum. Ete böyle var ya, bunun tereyağı gibi girmesi lazım. Şu an 74 derece. Etin en derin noktasına batırdım. İstediğim ayara gelene kadar tekrar fırına vermeye devam ediyorum. Eğer su bittiyse su ekleyebilirsiniz. İç sıcaklığı 76 derece. Ben normalde bu kadar lime lime yapmam aslında. Biraz böyle dişe gelsin isterim. Ama bugün böyle tamamen tandır gibi kemiğini içinden çekip alacak gibi pişireceğim. O yüzden de buradan takip edeceğim. 104 dereceye gelene kadar bu şekilde pişmeye devam edecek. Evet arkadaşlar, şu an için artık 101 derecelere geldik. Yani şu an etimiz çoktan pişti aslına bakarsanız. An itibariyle 4 saat oldu. Biz şu an dediğim gibi tam böyle hani lime lime olacak şekilde yapmayı planlıyoruz. O yüzden bu kadar uzun pişirdik. Kemikten dökülmesi aslına bakarsanız bizim kültürümüzde öylesi makbul ama normalde hani yemek kültürü veya et kültüründe doğrusu bu değildir. Bu biraz fazla pişmiş olarak geçer. Arkadaşlar şimdi bir fırından alıp durumuna bir bakayım. Birazcık da belki üstünü kızartmak isteyebilir. O yüzden artık şu an bitiriyorum işi. Evet. Artık bunu çıkarabilirim. Oh. Kokular gelmeye başladı. Evet. Bakın. Etimizin durumu budur. Şöyle bakın. Şu an kemik zaten bahsettiğim gibi çıktı. Şöyle bakın.
Etin görünümü bu. Gayet güzel pişmiş. Şöyle yapayım, herhalde anlarsınız yani. Ah. Mevzu bu. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi et kemikten çok rahat bir şekilde ayrılıyor. Burası incik. Bakın arkadaşlar. Etin durumu bu durumda. Her yeri sulu sulu yine. Evet. Aleykümselam. Nasıl bir koku ya? Allah'ım. Biraderim hoş geldin. Arkadaşlar bu arada misafirim de geldi. Supican gel. Çok güzel kokmuş. Allah'ım sana geliyor. Arkadaşlar Supi'yi tanıyorsunuz. Benim çocukluktan beri arkadaşımdır. Daha önce birkaç videoda da konuk olmuştu. Bugün misafirim yine Supi. Şimdi etimiz pişti. Sadece şöyle bir üzerini kızartmak için bir 7-8 dakika kadar fırında tutacağım. Şimdi bakın şu halde fırına veriyorum. Sanatsal, anladın mı? Sameno. Şimdi bir dakika birader. Şunu alayım. Vallahi şuna bir bakın ya. Of 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 of. Çok güzel. Arkadaşlar 6 dakikada bu hale geldi. Evet arkadaşlar, şimdi zor olan bunu dağıtmadan almak. Şöyle bir tutalım, bismillah. Şöyle de üstüne koyalım. Bakın bu arada bunu bir sıyıracağız tabii ki. Etler bakın şöyle kemikte durmuyor. Çok iyiymiş. Çok var orada. Şimdi Ziyan etme. arkadaşlar bakın kemik tamamen tertemiz oldu. Kemiklerimizi hayvanlara yollayacağız inşallah. Şunu bir kaldıralım. Supi benim çocukluktan arkadaşım. Bilmeyenler için daha önce bir video yapmıştık beraber. Kuzu kolu da bugün Supi için yaptık. Teşekkür ederiz. Şimdi kardeşim şöyle bismillah bir tadalım. Şimdi aşağı sofraya çok böyle şeklini bozmadan koymak istiyorum ama size de ne kadar güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Etin ne halde olduğu böyle herhalde anlaşılıyordur. Supi biraz kokulardan bahset birader. İçeri nasıl girdi biliyor musun? İçeri böyle girdi. Direkt hani böyle çizgi filmlerde olur Sana ya. geliyorum diye. Gerçekten çok güzel koktu ama ya. Kardeşim tadalım mı? Evet, de benim onda gözüm kaldı Al ya. biraderim, ayıp ediyorsun ya. Kralsın ya. Allah. Ayıp ediyorsun ya. Şöyle. Ya çok büyük tatmayalım çünkü çok Olsun sıcak ya. hala buhar çıkıyor. Etten yanalım. Arkadaşlar müsaadenizle bir tadıyoruz. Allah'ım. Bu nedir ya? Harbiden. Eyvah eyvah. Ya o kadar güzel ki ama biraz tuz lazım. Ha. Pilavı falan boş ver. Bak bunu böyle boş boş. Erol Taş muhabbeti böyle alıp Vallahi öyle. Çok azıcık tuzlayayım mı? biraz. Yani İnanılmaz gerçekten çok güzel olmuş Bak ya. yemin ediyorum. Şöyle Böyle bir şey. görünmeyen yerlerinden yine biraz Senin sokacağım. aldıklarının daha hoşuma gidiyor. Niye öyle oldu acaba? Çünkü taze taze çıkarıyor. Çaktırma, doğru yerlerinden alıyorsun sen. Şöyle bir de pilavıyla. Hadi onu da yiyeyim. Arkadaşlar şöyle Neyse tatmayayım, ne mi? tat tat. Bak, Şunu al bak şunu ay al. sanki kalmadı gibi geldi de. Şunu Şunu al. mu? Veya bak şunu al Supican, bu incik. Allah'ım. Bak oğlum onda işte Sana geliyor. Nirvana'yı orada yaşayacaksın. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz tekrardan. Bitiriyoruz müsaadenizle. Ben bunu bitireceğim tabii. Hani böyle kalmayacak bu. 10 numara olmuş. Çok aç geldim. Hani bilerek. Neyse bu bize yeter Allah'ın Yok, izniyle. bana yeter canım. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. İnanılmaz olmuş. Afiyet olsun. Böyle bir şey bak gerçekten yok. Harbiden çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Arkadaşlar gerçekten
Muhteşem bir şey. Zaten bizim hani kültür olarak çok sevdiğimiz bir şey. Birazcık bereketsiz bir şeydir ama lezzetlidir yani. İmkan bulan arkadaşlar mutlaka denesin, yesinler diyorum. Biz daha fazla soğutup da tadını kaçırmayalım. Aşağıda çoluk çocuk bekler. Biz de karnımız acıktı. Yavaş yavaş artık yemeğe oturalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.